Bir an düşünün. Eğer şu an gördüğünüz her şey rüya olsaydı bunu fark edebilir miydiniz? Peki ya fark ettiğinizde rüyanın içinde uyanıp her şeyi kontrol edebilseydiniz? Uçmak, duvarların içinden geçmek, hayallerini gerçeğe dönüştürmek sana imkansız gibi mi geliyor? Oysa bu birçok insanın her gece deneyimlediği bir gerçeklik. Adı lucid rüya. Bilinçaltının derinliklerinde gizli bir kapı var. Bu kapıyı açtığında kendi rüya dünyanı şekillendirebilir, bilinçli olarak rüya görebilirsin. Peki ama bu nasıl mümkün oluyor? Lucid rüyalar yalnızca bilinçaltının bir oyunu mu? Yoksa başka bir boyuta açılan bir kapı mı? İşte bu videoda lucid rüyaların bilinmeyen sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Like and subscribe. Lucid rüya, kişinin rüyada olduğunu fark ettiği ve rüyasını bilinçli olarak yönlendirdiği bir durumdur. Yani rüyanın içinde uyanabilir ve kendi dünyanı şekillendirebilirsin. Bu deneyim sıradan bir rüyadan farklıdır. Çünkü içinde bulunduğun dünyanın kurallarını sen belirleyebilirsin. Kulağa hoş geliyor değil mi? Bu videoyu sonuna kadar izleyip teknikleri doğru uyguladığınızda siz de artık lucid rüyayı deneyimleyebilirsiniz. Lucid rüya gören insanlar genellikle uçabildiklerini, mekan değiştirebildiklerini, hatta geçmiş ve gelecekle bağlantı kurabildiklerini anlatırlar. Peki bu yalnızca bir beyin oyunu mu? Yoksa bilinçaltının kapılarını açan bir anahtar mı? Bilim insanları lucid rüyanın beynin prefrontal korteks denilen bölgesinin aktif olduğu sırada gerçekleştiğini söylüyor. Yani bilinçli düşünme merkezi rüya sırasında devreye giriyor. Yapılan deneylerde lucid rüya gören kişilerin beyin dalgalarında uyanıkken görülen aktiviteye benzer hareketler tespit edildi. Bu da gösteriyor ki lucid rüya sırasında beynimiz bir anlamda uyanık kalıyor. Hatta bazı bilim insanları lucid rüyaların öğrenme süreçlerini hızlandırabileceğini ve bilinçaltındaki korkuları çözmede kullanılabileceğini düşünüyor. Ancak bu konu hala tam olarak açıklanamamış bir gizem. Beynimizin hangi sınırlarını aşabileceğini hala bilemiyoruz. Şimdi bilimsel taraftan uzaklaşıp biraz da mistik yaklaşımlara bakalım. Lucid rüyalar yalnızca bir bilinç oyunu mu yoksa ruhsal bir deneyimin kapılarını mı açıyor? Kimi spiritüel öğretilerde lucid rüyaların yalnızca bir rüya olmadığı, aynı zamanda insanın farklı boyutlarla bağlantıya geçtiği söyleniyor. Tibet rahipleri lucid rüya pratiğini bir tür bilinç yolculuğu olarak görürken, bazı şamanlar bu deneyimi ruhlar alemine açılan bir portal olarak kabul ediyor. Birçok kişi lucid rüya sırasında rehber varlıklarla iletişime geçtiğini, geleceğe dair mesajlar aldığını ya da paralel evrenlerde yolculuk yaptığını iddia ediyor. Peki gerçekten lucid rüyalar aracılığıyla başka bir gerçeklikle temas kurabilir miyiz? Farklı metotlarla rüyada farkındalığı yakalamak mümkündür. Lucid rüya görebilmemiz için rüya kurmayı öğrenmeliyiz. Ancak bu elbette hemen olacak bir şey değil. Belli bir süre ve çaba gerektirir. Lucid rüya görmeyi başarabilenler rüyalarının gidişatını bilinçli olarak etkileyebilirler. Maddeler, kişiler ve ortamlar yaratabilir. Üstelik bunları dönüştürebilirler. Lucid rüyalar normal hayata göre çok daha geniş bir sahne sunar. İstediğiniz an dünyanın herhangi bir yerine gidebilir, gezegenlere uçabilir, gizemli ülkeleri keşfedebilirsiniz. Ancak elbette az önce de belirttiğim gibi bunlar kolay şeyler değil. Kesinlikle çok iyi öğrenilmeli ve çok dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra sorunlarınızı çözme, kendi kendinizi şifalandırma ya da kişisel gelişim için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca gerçekten kim olduğunuzu sorguluyorsanız bunu anlamanıza da yardımcı olabilir. Bilimsel araştırmalar doğru şekilde eğitildiğinizde rüya kurmayı ve lucid rüya görmeyi öğrenebileceğinizi gösteriyor. Peki ya rüya kurmak ne demek? Rüya kurmak bir rüya üzerinde hakimiyet sağlamaktır. Bir rüyanın başka bir şeye kaymasına izin vermemek, onu kontrol etmek demektir.
Örneğin rüyanızda bir ortamda bulunuyorsanız bu ortamdaki görüntü ve olayları denetleyebilir ve istediğiniz kadar bu ortamda kalabilirsiniz. Bu durum günlük hayatınızda herhangi bir durum üzerinde kurduğunuz denetimden farklı değildir. Lucid rüya görmeyi başarabilenler gereksinim duydukları her zaman bu denetimi ele geçirebilirler. Burada her şeyden önemlisi niyettir. Uyumadan önce rüyanızda bir şeyler görmeye niyet ettiğinizde büyük olasılıkla o şeyle ilgili rüya görürsünüz. Kendi kendinize telkin mekanizmasını kullanarak kasıtlı bir biçimde bir kişi ya da konu üzerine konsantre olup uykuya dalarsanız zamanla bilinçaltınız bu telkine cevap vermeye başlayacaktır. Lucid rüya, rüya kontrolünün en düzeyli şeklidir. Rüya gördüğünüzün farkındasınızdır. Fakat bu fark edişin sonucunda uyanmayıp rüya görmeye devam edersiniz. Çoğu insan bunu hayatında bir ya da iki kez deneyimlemiştir. Bu fark edişin en yaygın biçimi kabuslarda ortaya çıkar. Kişi yaşadıklarının gerçek olmadığını fark edip kendisine uyanma talimatı verir. Lucid rüya konusunda deneyimli kişiler rüyada olduklarını fark ettikten sonra onu yarıda kesmeyip o ortamı deneyimlemeye devam ederler. Bu yolla çeşitli mucizevi eylemlerde bulunabilirler. Uçmak, lucid rüya görenlerin en sevdiği eylemlerden biridir. Bazı insanlar lucid rüya yeteneğiyle de olsa da bu yetenek herkes tarafından öğrenilip geliştirilmeye açıktır. Şimdi asıl soruya geliyoruz. Lucid rüya görmeyi nasıl başarabiliriz? İşte şimdi bu sırları açığa çıkaracak tekniklere geçiyoruz. Birinci teknik, reality check, yani gerçeklik testleri. Rüyada olduğunu nasıl anlarsın? Bazen bir rüyanın içindeyken her şey gerçek gibi gelir. Ancak lucid rüya görenler rüyada olduklarını anlamak için gerçeklik testi yaparlar. Buna birkaç örnek verelim. Örneğin ellere bakmak. Rüyada eller genellikle bulanık, fazla parmaklı veya şekilsiz görünür. Gün içerisinde arada bir ellerinize bakarak acaba rüyada mıyım diye sorun. Bunu alışkanlık haline getirirseniz rüyanızda da aynısını yapıp lucid hale gelebilirsiniz. Diğer test yöntemi ışık anahtarı testi. Rüyalarda ışık anahtarı kesinlikle çalışmaz. Eğer bir ortamdaysanız ve ışığı açıp kapatamıyorsanız büyük ihtimalle rüyadasınızdır. Diğer yöntem burun kapatma ve nefes alma. Gerçek hayatta burnunuzu kapatırsanız nefes alamazsınız. Ancak rüyada burnunuzu kapatsanız da nefes almaya devam edebilirsiniz. Bir diğer test yöntemi metinleri okuma. Rüyada yazılar genellikle sabit kalmaz. Bir kitabın kapağına ya da telefondaki yazılara bakın. Sonra başka bir yere odaklanıp tekrar bakın. Eğer yazıların yeri değiştiyse rüyadasınız demektir. Buraya kadar saydıklarım reality check maddesine dahildi. Yani bunlar gerçeklik testleriydi. Şimdi ikinci teknik olan rüya günlüğü tekniğine geçelim. Lucid rüya görmenin en etkili yollarından biri de rüya günlüğü tutmaktır. Uyanır uyanmaz rüyanızda not alırsanız zamanla rüya desenlerini fark etmeye başlarsınız. Böylece rüya sırasında bu daha önce de olmuştu, o zaman rüyadayım diyebilirsiniz. Bu noktada çok önemli bir şeyi belirtelim. Rüya sembollerine dikkat edin. Örneğin rüyanızda sürekli bir kapı açıyorsanız veya su ile ilgili rüyalar görüyorsanız bu sizin rüya işaretiniz olabilir. Tüm bunlara zaten detaylı bir şekilde ilerleyen videolarda değineceğiz. Üçüncü teknik mild, yani mnemonic induction of lucid dreams. Uyurken bilinci koruma. Bu teknik rüyaya dalarken bilinçli kalmanızı sağlar. Peki nasıl uygulanır? Uyanmadan hemen önce gördüğünüz rüyayı hatırlayın. Gözlerinizi kapatın ve kendi kendinize şu cümleyi tekrar edin. Bir sonraki rüyamda rüyada olduğumu fark edeceğim. Bu düşünceyi bilinçaltına yerleştirerek uykuya dalın. Burada bilinçaltına bir çeşit kodlama yapıyoruz. Dördüncü teknik Wake Induced Dream tekniği. Yani uyanıklıktan direkt rüyaya geçiş.
Bu teknik direkt olarak bilinçli bir şekilde rüyaya geçiş yapmanızı sağlar. Ancak bu teknik biraz ileri seviyedir. Vücudunuzu tamamen gevşetip hareketsiz kalın. Kaslarınızı rahat bırakın. Meditasyon yapar gibi nefes alın. Uykuya geçiş anını bilinçli olarak gözlemleyin. Gözleriniz kapalıyken karşınıza çıkan şekilleri ve renkleri fark edin. Bilinçli kalmaya devam edin. Bu sırada beyniniz uykuya dalacak ancak zihniniz uyanık kalacak. Eğer başarılı olursanız doğrudan lucid rüyanın içine girebilirsiniz. Bu teknik astral seyahate benzetilir. Çünkü doğrudan rüyanın içine girersiniz. Ancak dikkat, burada uyku felci yaşama riski de vardır. Ama korkmanıza gerek yok. Sakin kalın ve rüyaya geçişin tadını çıkarın. 5. teknik subliminal mesajlar ve binaural beats kullanımı. Yani bilinçaltını programlama. Bilinçaltını lucid rüya görmeye programlamak için subliminal mesajlar ve belirli frekansta sesler kullanabilirsiniz. Özellikle de binaural beats dediğimiz 8D sesler. Bunlar beyninizi lucid rüya için hazırlayabilir. 432 ve 528 Hz frekansları rüya bilincini arttırabilir. Lucid rüya subliminallerini uyumadan önce dinleyerek bilinçaltına mesaj verebilirsiniz. Meditasyon ve nefes teknikleriyle zihninizi rüya farkındalığına açabilirsiniz. Evet, artık lucid rüya görmenin sırlarını biliyoruz. Gerçeklik testleri, rüya günlüğü, bilinçaltını programlama ve rüyalarınızda uyanık kalmayı öğrenme. Belki de bu gece ilk lucid rüyanızı görürsünüz. Kim bilir? Böyle bir deneyim yaşamış olanlar varsa lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Birlikte rüyaların gizemli dünyasına dalmaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.